Avrupa Rüyası ile beraber Birleşik Krallık turuna çıkacağız ve İngiltere, İrlanda, Galler, İskoçya turu yapacağız. Sizler bu videoyu oldukça kısa sürede izleyeceksiniz ama ben sizlere bu videoyu öylesine planlı bir şekilde anlatacağım ki öğlen menüleri mesela çok uygun. Adana ve salata mesela 14 pound ödüyorsun. Hayatımda ilk defa 2 yıllık Schengen vizesini bana aldı arkadaşlar, sağ olsun. Girip kafanıza göre buradan hayalet satın alabiliyorsunuz. Çok ilginç değil mi? Shakespeare'in doğduğu kent Stratford'a geldik. Hiç böyle bir otelde kalmamıştım daha önce. Şu parklar ve tabiat şahane. Yani bir şehirde olduğunuz değil de küçük bir kasabada olduğunuzu hissediyorsunuz burada. Romalıların kurduğu ve Vikinglerin bile istila ettiği bu kalamarla bu kebaba sadece 14.90 pound ödeyeceğim. TL'ye çevirdiğinizde bile İngiltere standartlarını düşününce çok uygun. Burayı çok beğendim. Gerçekten hani film seti gibi, şu dükkanların tatlılığına bak. Diyelim Oxford Üniversitesi'nde okumak istiyorsunuz. Özellikle ailelere öneriyorum şu andan itibaren, anlatacaklarımı iyi dinleyin. Şimdi güzel bir uykuyu hak ettim. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Günaydın. If I found the reason why I am closer to the sky when I hear your name repeat. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Şu anda İngiltere'nin başkenti Londra'dan 11 gün sürecek olan harika bir geziyi sizlerle beraber paylaşmaya başlıyorum. Avrupa Rüyası ile beraber Birleşik Krallık turuna çıkacağız ve İngiltere, İrlanda, Galler, İskoçya turu yapacağız. Londra'dan başlayan seyahatimiz bir O şeklinde başlayacak ve yine Londra'dan İstanbul'a dönecek şekilde olacak. Sizler bu videoyu oldukça kısa sürede izleyeceksiniz ama ben sizlere bu videoyu öylesine planlı bir şekilde anlatacağım ki zaman nasıl geçti anlayamayacaksınız ve hemen planlar yapmaya başlayacaksınız. Şimdiden garanti ediyorum. Hazırsanız hep beraber Avrupa Rüyası'yla birlikte bu güzel rotayı deneyimleyelim. Bakalım Birleşik Krallık ülkesi nasıl gezilirmiş, gezerken neler görebilirmişsiniz, hepsini sırasıyla anlatmaya başlıyorum. İlk durağımız Londra. Mesela şu anda Avrupa Rüyası'nın Birleşik Krallık gezisinde Londra'daki serbest zamandayım. Şu an bizi serbest bıraktı rehberimiz. Şehirde neler yapılır, nerede ne yenir, neler görülür kafamıza göre gezebiliyoruz. Böyle her gittiğimiz şehirlerde bize belirlenen zamanda, belirlenen yerde olacak şekilde özgürce dolaşabiliyoruz. En rahatı da oldukça merkezi yerlerde bırakıyorlar ve genelde de merkezi otellerde kalıyoruz. Böylece birçok yere ulaşmak da kolay oluyor. Londra'ya geldiğimizde 2 gün boyunca harika müzeleri, şahane parkları, özellikle kentin dağıldığı Old Town bölgesi etrafındaki bölgeleri tek tek gezdik. Avrupa Rüyası'yla 3. gün İngiltere'nin Bath kentine geldik. Burası özellikle hamamlarıyla ünlü bir yer. Yaklaşık Londra'dan 4 saatlik yolculuk yaptık. Sabah 8 gibi yola çıktık ve öğlen 12 gibi buraya geldik. Bath kenti niye ünlü? Romalılar buraya geldiğinde bu coğrafyanın en büyük, her yere yaptıkları gibi hamamlarını kuruyorlar ve günümüze kadar gelen bu hamamlar aslında günümüzde tam olarak termal su olarak kullanmıyorlar. Daha çok birazcık kenti korudukları için pazarlamasını yapıyorlar. Pek tabii ki belli birkaç tane otelde termal su hizmetlerinden de yararlanabiliyorsunuz. Yaklaşık 4-5 saat burada kalacağız. Hem bu güzel tatlı kenti gezeceğiz, hem yemek yiyeceğiz, hem de hamamlarının bir kısmını göreceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Kentin her yerine bu taşları kullanmışlar yapıları yaparken ve bu coğrafyaya aitmiş. Hatta öyle ki Romalılar buraya geldikten sonra ilk yaptıkları şey
ana kara üzerindeki, yani Britanya adası üzerindeki yolları yapmak olmuş. Günümüzdeki şehirler arası yolları da işte akabinde İngilizler geliştirmişler ve şu an hala aynı yolları kullanıyorlarmış. Ve şu anda Londra'dan batıya doğru geldik. Buradan da Galler'e geçeceğiz. Bu güzel sokakları dolaşacağız ve en önemlisi, çok acıktım. Bir yerde de yemek yemeyi planlıyorum. Buraya benim ikinci gelişim, yıllar önce de gelmiştim. Hatta 2 gün burada kalmıştım. Adını çok duyduğum için ve tarihi bir kent olduğu için, özellikle Londra'ya da hiç benzemediği için gelmişken görülmeliydi ve Avrupa rüyası da doğru yapmış. İngiltere'de Birleşik Krallık gezisinde bu durak olmalıydı. Buradan bir de ulaşım Galler tarafında, yani batıya doğru gidiyorsanız çok daha yol üstünde olduğu için güzel ve kolay oluyor. Ben de şimdi burada bir restoran önerisinde bulunayım. Bakalım internette araştırdığım bilgilere göre doğru yerler öneriyor muyum? Bir tanesini deneyimleyeceğim. İsmi Square Grill House diye bir yer. Şöyle dışarıdan da gayet güzel görünüyor. Puanı falan da iyi, yemekleri de güzel görünüyor. Bir deneyimleyelim. Şimdi bu kent ülkenin en pahalı yerlerinden bir tanesi daha. Çünkü en turistik yerlerinden birisi. Ve herhangi bir yemek ortalama olarak 20 pound'dan başlıyor. Etler 32-35 pound'a kadar gidiyor. Ama ben bir tane set menü alacağım ve 2 tane yemek seçeceğim. 20.95 ödeyeceğim. Aklınızda bulunsun. Bu özellikle öğlen gideceğiniz restoranların çoğunda geçerli oluyor İngiltere'de. Böyle set menü aldığınızda hem daha uygun, hem zaman öğlen olduğu için daha uygun oluyor. Hem de farklı şeyler tadabilirsiniz. Ortaya karışık bir şeyler söyleyelim bakalım. Şimdi carpaccio'm geldi. Bakalım güzel miymiş? Zaten İngiltere'de deniz mahsulünü bulduğunuz her yerde yiyin. Özellikle somon ve sushi konusunda çok iyidir. Şöyle bir şey. Güzel. Daha çok deniz mahsullü tabaklar dikkatimi çekmişti. Şöyle bir midye söyledim. Yanına ekmek falan da veriyorlar. Böyle bildiğiniz suyuna bandırıp yiyebiliyorsunuz. Bizdeki ekmekle aynı. Şu midyeleri de, bunu İtalya'da falan da çok görürsünüz. Şu şekilde domates sosuyla yapıyorlar. Ve kabuğundan yiyorsunuz. Çok lezzetli. Bu paraya İngiltere'de böyle set menüler yiyerek güzel bir öğün geçirebilirsiniz. Yemeği yedim, karnım doydu. Şimdi Bath sokaklarını dolaşabiliriz. Burası UNESCO koruması altında. Hal böyle olunca bütün kenti birbiriyle uyum içinde tutacakları binalar, meydanlar, yapılar yapmışlar. Çok güzel görünüyor. En büyük sattıkları şey zaten bu düzen. Ama bununla beraber bizim memleketten bir şeyler görmek isterseniz şurada, hani belki özlersiniz diye söylüyorum, Kapadokya restoranda var. Aklınızda bulunsun. Burası da Bath Pazarı diye geçiyor. Burada hediyelik eşyalar alabiliyorsunuz. Küçük bir pazar kurmuşlar. 1880 yılından beri ayaktaymış burası. Bu kentin şöyle de bir özelliği var. Zamanında 500-600 sene önce 3000 iken nüfusu 17. yüzyılda bir anda 50 binlere çıkıyor. O yüzden nüfus artışıyla birlikte bu kent gelişmeye başlıyor. Şu anda günümüzde de en büyük gelir kaynağı pek tabii ki turizm. Ama onunla beraber gördüğüm kadarını söyleyeyim. Yol boyunca o kadar çok hayvan, o kadar çok mera görüyorsunuz ki bambaşka bir etrafta bulunan çiftlikler, köyler. İngiltere'nin kırsalını da gördüğünüzde gerçek anlamda hayvancılık ve tarımın da olduğunu fark ediyorsunuz. Yol manzaralarında bunu siz de yaşayacaksınız. Size dünyada duyduğum ilginç bir bilgiyi daha söyleyeyim. Şimdi Romalılar dönemin en uzun yollarına sahiplerdi ya. Buralara kadar da geldiler. Hatta burayı ilk Fransa'nın batısında görüp, bu adaların özellikle İngiltere'nin doğusundaki falezleri görüp buraya gelmeye karar veriyorlar. Ve geldiklerinde ilk yaptıkları şey tabii ki coğrafyayı anlamak ve yollar kurmak demiştim ya. Peru'dayken İnkalarla ilgili oradaki rehber çok ilginç bir şey söylemişti. Biz pek tabii ki tarihi yazılı ve kanıtlanmış kaynaklara göre yorumluyoruz ve anlatıyoruz ya. İnkaların da yazılı bir kaynağı yok. Hatta o var olanları da istila eden toplumlar yakmışlar. Orada dediği çok ilginç bir detay vardı. İnkaların yol uzunluğu Romalıların yollarından daha uzunmuş mesela. İnsan şaşırmadan edemiyor. Yani Romalıların her yere hükmettiği ve neredeyse adım atmadıkları yer olmasına rağmen özellikle Orta ve Latin Amerika'ya gittiğinizde bambaşka hikayelerle de karşılaşabiliyorsunuz. Avrupa'ya gezerken Romalıları sürekli duyacağınız için hani bunu birazcık da İnkalarla kıyaslayıp bu detaydan da bahsetmek istedim. Burası da bakın yazıyor. Stall Street adında, böyle bizdeki İstiklal Caddesi gibi trafiğe kapalı bir sokakları. Zaten şehir o kadar küçük ki yürüyerek birçok yere 5 dakika 10 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Gezilecek yerleri görmekten çok böyle sokaklarında kaybolmak için biçilmiş kaftan burası.
Ben de çok beğendim burayı ikinci kez gelmeme rağmen ama sizlere bu şehri şehir yapan en önemli detayını hala göstermedim ki şimdi göstermeye başlıyorum. Hamamları iki şekilde kurarmış Romalılar. Bir, sıcak suların çıktığı yerlere, iki, sıcak su olmasa da ısıtma yöntemlerini kullanarak hamamı bir şekilde kuruyorlarmış. Buradaki sıcak suların çıktığı yer olarak bilindiği için demişler ki biz buraya hamamlarımızı koyalım. Ve ilk yaptıkları Roman Baths yazıyor. Bak şuraya hamamı kuruyorlar. Akabinde de birkaç yüz sene önce geliştirmeye başladıkları zaman şehri İngilizler şuraya çok büyük bir pompa sistemi kuruyorlar. Bu pompa sistemi yazıyor hatta bak pump room diyor. Yerin çok altından devasa bir pompa kurdukları için daha sıcak suyu, daha aşağıdaki kaynaktaki suyu çıkarabiliyorlar. Burada da her Avrupa'nın meydanında görebileceğiniz gibi bir manastır, Bath Manastırı var. Gayet yine o gotik mimariyi de hissedecek şekilde ben onu hissediyorum buraları gezerken. Çok güzel, şehrin bütünlüğüne ve ahengine ayak uydurmuş bir şekilde böyle şehrin ortasında dikiliyor. Some days I think of what I had then. Some days I want them again. Şimdi ise Galler'in başkenti Cardiff'teyiz. 2 saatlik otobüs yolculuğundan sonra bu Birleşik Krallığın ikinci ülkesine geldik. Burası o kadar küçük bir ülke ki Konya'dan %30 arazi olarak daha küçük. Burayı ülke olarak yapan en temel şeyin ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. Ama Birleşik Krallığa dahil olmasından başka bir özelliği yok. Gezilecek çok fazla yeri yok. Zaten burayı İrlanda'ya geçmek için daha çok kullanıyorsunuz ki ben daha önce de bu yüzden buraya gelmiştim. Ve en önemlisi bazı önemli isimleri var futbolculardan, mesela Gareth Bale. Gallerli futbolcu diye dünyanın en çok Galler konusunda reklamını yapan, kendi ülkesini tanıtan ünlü oyuncusu aslında. Birleşik Krallığın bir diğer ülkesi olan Galler'de pek tabii ki İngilizce konuşulsa da kendilerine has dilleri olan Gallerce de konuşuluyor. Daha çok arka arkaya gelen ünsüz harflerle telaffuz etmek bile oldukça güç olabiliyor. The road from Llanfair to Pwllgwyngyll go Gerech Windrobos, Llantysilio go go goch. The temperature got to 21 Celsius. Daha gezimizin başındayken size küçük bir uyarıda bulunayım. Birleşik Krallık gezisi yaparken her zaman yanınızda yedek bir montunuz olsun. Çünkü hava güneşli olsa bile... Evet olsun. Nasıl gidiyor tur? İyi gidiyor. Öyle mi? Keyif alıyor muyuz? Evet. Buradan kimlere selam söylüyoruz? Arkadaşlara mı? Evet. Var mı özel arkadaşlara selam söyleyecek? Ne yapsınlar, dünyaya gelsinler diyecek? Bir şeyim yok. Ben gideyim. Çünkü Birleşik Krallık'ta hava her zaman bir anda yağmur yağabilir, rüzgar çıkabilir, güneş açabilir. Her geziniz öncesinde mutlaka çantanızda uzun kollu kıyafetlerinizi bulundurmayı unutmayın. Yine burada da sürekli publarda, restoranlarda vakit geçiren bir yerel halkın takılabileceği mekanları görüyorsunuz. Genelde buralarda da yine sokaklar trafiğe kapatılmış şekilde ve Birleşik Krallık'taki neredeyse bütün publara ailecek çocuklarınızla dahi girebilirsiniz. Çünkü burası aynı zamanda restoran hizmeti verir. Sizin düşündüğünüz gibi eğlence, partileme yerlerinden çok insanların yemek yiyip sosyalleştiği herhangi bir kırsaldaki köye gitseniz de denk gelebileceğiniz mekanlardır. Yeme içme caddesi Cardiff'te ağırlıkla bu caddedir. Özellikle dip tarafına doğru göstereceğim bir alan. Orada çok fazla sayıda restoran var. Böyle onların bir caddesine şimdi geldik, yürüyoruz. Gördüğünüz gibi nüfus bile oldukça az. O Londra'daki kalabalıktan sonra buralar bildiğiniz sakin kırsalın küçük kentleri oldu. Ama yine de hareket halinde pek tabii ki mekanlar ve noktalar var. Yine bu sokakta dolaşıp yemek yiyip dinlenip kahve içebilirsiniz. Bu gezilerde çok ilginç otellerde de kalıyoruz. Çok güzel oluyor ama farklılık anlamında şu an Galler'de kaldığımız oteli göstereyim sizlere. Bakın böyle çok tarihi bir otelde özellikle odaların tasarımları falan çok başka ve o eskiliği, geçmişte yaşanmışlığı size gösteren detaylar var. Hiç böyle bir otelde kalmamıştım daha önce. İçeriye girdiğiniz andan itibaren de zaten bunu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Şöyle pencereden de bir Galler akşamının bir manzarasını göstereyim. Yarın buradan artık ayrılıyoruz. Zaten konaklamak için gelmiştik. Akabinde Liverpool'a doğru gidiyor olacağız. Ve sonra İrlanda'ya geçeceğiz. Romalıların İngiltere'ye, Birleşik Krallığa bıraktıkları en güzel kadim kentlerden bir tanesi Chester'dayız.
Burası Romalıların göndermiş olduğu lejyon askerlerinin kurduğu bir kent. Yaklaşık 2000 yıllık. Hadi gelin bugün de burayı gezelim. Turumuzun güzel duraklarından bir tanesi de bu olacak. An image from a dream kept me up all night. The feeling is surreal, stuck inside my mind. Ve Chester'dan ayrılıp İrlanda'ya geçiyoruz. Bu arada İrlanda Birleşik Krallık vizeniz ile de geçebiliyorsunuz. Lakin bunun bazı şartları var. O yüzden özellikle Avrupa rüyası ile Birleşik Krallık gezisi yapacaksanız onlar size bu vize sürecinin başından sonuna kadar da ilgileniyorlar ve buna göre neler yapmanız gerektiğini, hangi evrakları toplamanız gerektiğini, bilmeniz gereken her şeyi söylüyorlar. Mesela diyelim ki Birleşik Krallık vizesi aldınız. İrlanda'ya direkt uçarsanız havalimanından uçağa dahi binemezsiniz. Bu onlardan bir tek detaydır. Aklınızda bulunsun. Böyle yönlendirmeleri de yaparak vize konusunda da çok yardımcı oluyorlar ve özellikle turu yaparken hani vize çıkar mı çıkmaz mı ne yapmalıyım gibi kaygılarınız da varsa kendilerine ulaşırsınız. Ekip süper. Mesela benim bundan sonra güzel bir Avrupa turum olacak. Yine Avrupa rüyasıyla. Ve hayatımda ilk defa 2 yıllık Schengen vizesini bana aldı arkadaşlar sağ olsun. O yüzden doğru bildikleri bir şey var ki ben 20. Schengen'imi falan alıyorum. İlk defa 2 yıllık vizeyi Avrupa rüyası sayesinde aldım. Aklınızda bulunsun. İngiltere'nin dünyaya açıldığı yer Liverpool limanıydı ve o yüzden en çok ticaretin, sanayinin döndüğü yer burasıydı. Buradan Afrika'ya ve Karayiplere, dünyanın dört bir yanına deniz aşırı ülkelere ticaret yapabilecekleri gemileri üretip gönderiyorlardı. Bizim bu gezimizdeki durağımızda da en önemli yer futbolun da aynı zamanda beşiği olduğu için Liverpool Anfield Road Stadyumunu görmek ve akabinde de kordon boyunca dolaşıp bu liman kentinden çıkan Beatles grubunun heykelini görmek hedef rotamızın içerisindeydi. Çünkü Liverpool gezilecek, görülecek yerlerden çok özellikle İrlanda'ya ulaşmak için birçok turistin duraklarından sadece birisi. Gezi anlamında değil, sadece limanı kullanıp ülke değiştirmek için bizim de listemizde olan bir yer oldu. You found the story all tucked away in the back of the room. Been lost for years, far away from the glory. Liverpool'da uyandık ve İngiltere ile Galler sınırını biraz geçince Galler'de bulunan Colney kentine geldik. Burası böyle orta çağı hissedebileceğiniz çok tatlı bir yer. 3-4 saat boyunca bu güzel sahil kasabasını geziyoruz. Feribota binmek için karanın en uç noktasına geldik. Buradan kalkan şu 8-9 katlı feribotlarla İrlanda'nın başkenti Dublin'e gideceğiz. Burası Galler'in batı kısmı. Rotamız bu şekilde. Dublin'e geldik. Çok büyük bir limanmış burası. Burası aynı zamanda şu an çekim yaptığım yer VIP lounge kısmı. Buraya ayrıca para ödüyorsunuz. Ama süre kısa olduğu için biz vermedik. Dublin'in merkezini hemen keşfetmeye başlayalım. Ve Dublin'deyiz. Harika yollardan geçerek Kuzey İrlanda'nın Giant's Causeway yani Devler Kaldırımı'na geldik. Burası binlerce kaldırım şekline benzeyen böyle büyük aslında yeraltı oluşumlarının özellikle deprem bölgesi olduğu için burası volkanik oluşumlarla beraber şekil verilmiş hali. Başka ülkelerden gelen insanların mutlaka Kuzey İrlanda'da görmesi gereken en güzel yerlerden birisi. Tabiatı harika, yol manzaraları şahaneydi. Ben de buraya daha önce hiç gelmedim. O yüzden bu gezide gelmişken sizlere de göstermek istiyorum. Çok güzel, çok beğendim ya şimdiden.
Gezimizde çok güzel otellerde kalıyoruz ama bugün Belfast'ta belki de en iyi otellerden birisi olan direkt Titanic Otel'de kalacağız. Bu turda genelde kaldığımız oteller tertemiz, konum olarak iyi oluyor ama bazen de böyle jest yapıp çok iyi otellerde kaldığımız oluyor. Kuzey Avrupa turunda da çok iyi otellerde kalmıştık. Hadi gelin bu kaldığımız güzel otellerden bir tanesini göstereyim. Otelin içinde şahane bir bar alanı var, görüyorsunuz. Çok ferah, böyle bembeyaz tasarlanmış. İşte Titanic'i yapan şirketin ismi bu. White Star Line adında, Liverpool'lu bir şirket ve burada da o dönemin bakın fotoğraflarını koymuşlar. Ama tabii Titanic battıktan sonra bu şirket de batıyor. İçeriye girdiğinizde sanki geminin içindeymiş hissiyatını vermişler. Asansörler falan bile oldukça otantik görünüyor. Kaldığımız odayı da şöyle bir göstereyim. Böyle çok ferah bir yerde kalıyoruz. Şurası bana ait duş, tuvalet. Burada böyle odam var. Tertemiz, pırıl pırılmış bu arada. Konumu da eğer merkeze istersem yürüyerek 15-20 dakikada ulaşabiliyorum. Şurada bir çalışma masam var, televizyonum var, tertemiz bornozlarım var. Bu da ben. Böyle güzel otellerde de kalıyoruz. Keyfimiz yerinde. Bugün burayı bitirdikten sonra artık bir sonraki durak olan İskoçya'ya geçeceğiz. Edinburgh'a gidiyoruz. Otobüsümüzü park ettik. Şuradaki feribotla 2 saatlik bir yolculuk yapacağız. Ve önce Glasgow'a, sonra Edinburgh'a ulaşacağız. Gidiyoruz. Artık İskoçya'ya geçiyoruz. İrlanda ve Kuzey İrlanda gezimiz bitti. Ve İskoçya'nın başkenti Edinburgh'dayız. Bu kadim kenti birlikte bugün gezeceğiz. UNESCO koruması altında çok güzel, bambaşka bir rotadayız. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Biz buraya Kuzey İrlanda'dan feribotla bindik ve İskoçya'ya geldik. Akabinde çok güzel kıyı şeridini gördükten sonra otobüste Glasgow'a geçtik. Bu yolculuk şahaneydi. Özellikle yol manzaraları, meralardaki o inanılmaz hayvancılık, koyunları falan görseniz, yani bu ülkede 5 milyon nüfus var, 7 milyon koyun var denmesinin sebebini anlardınız. Çünkü gerçekten hayvancılık konusunda çok şanslılar. Her yer mera, tarla, sürekli yağmur yağdığı için topraklar zengin ve bu yüzden oldukça iyi tarım ve hayvancılık yapabiliyorlar. Burası çok güzel bir tarihi kent. Bugün birlikte Edinburgh'u gezelim. You and I, we met a Tuesday morning, sun high in the sky and I felt free. You did your best and I ignored the warnings. Fair enough, I guess I didn't wanna see. İskoçya'nın Edinburgh şehrinden İngiltere'nin doğusundaki Durham şehrine geldik. Araçla 3-4 saat sürdü yaklaşık olarak. Burası bir üniversite kenti ve aslında aynı zamanda tam 1000 yıllık bir kent. Bununla beraber ülkedeki kurulan ilk 3 üniversiteden bir tanesi burada. Durham Üniversitesi kurulmuş. Cambridge, Oxford ve Durham Üniversitesi. Şimdi 3-4 saat burayı gezeceğiz. Bakalım nasıl bir yermiş. Çok güzel evler var bak burada da. Yine çok tatlı bir yer ama tabii ki bir Edinburgh kadar büyük ve zengin değil. Birazcık daha küçük bir yer. I'll let you go, just need some time. At your own pace, you need to find your way. Küçük bir kent olsa da ülkedeki en büyük katedrallerden bir tanesi burada. Gördüğünüz Durham Katedrali. Mimari olarak da çok farklı ama en güzel yanı ne biliyor musunuz? Harry Potter'ın da birkaç sahnesi burada çekilmiş. Çekilmemesi için hiçbir sebep yok. Gerçekten çok güzel görünüyor dışarıdan. Şehrin içerisinde direkt kalenin etrafında çok güzel böyle orman var resmen. Yemyeşil. Kalenin etrafı. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasıl gidiyor tur? Süper gidiyor. Çok beğendim. Çok yürüyoruz. En çok nereyi beğendiniz? Londra ve Edinburgh'u beğendik. Şehri çok güzel bir yere kurmuşlar. Etrafında böyle O yapan resmen tamamen bir yerde neredeyse bütünleşen bir nehirle çevriliyor ve özellikle işte Old Town yani Eskişehir merkezinin etrafındaki şu parklar ve tabiat şahane. Yani bir şehirde olduğunuz değil de küçük bir kasabada olduğunuzu hissediyorsunuz burada. Avrupa Rüyası'nın bu gezisinde arkadaşlar çok güzel arkadaşlık kuruyorsunuz. Birçok böyle farklı alanlarla çalışan insanlarla sosyalleşerek de geziyorsunuz. Ben geçen sene de demiştim ya videonun başlarında İskandinav ve Endülüs turlarına katılmıştım. Onlar da çok güzeldi. Böyle bir aile ortamı oldu. İnsanlar çok düzgün. Mesela özellikle yalnız gelen çok insan var ve bu yalnız gelen insanlar böyle gezide sosyalleşerek bir arkadaş ortamı kurup network oluşturuyorlar. En çok
benim hoşuma giden şey böyle gezide hiçbir şey ekstra tur almadılar. Yani gidip de sana sürekli bir şey satmaya çalışılmıyor. Bir yere gidiliyorsa hep beraber gidiliyor. Bunu çok beğeniyorum o yüzden. Bir sürü insan da benim sayemde Avrupa rüyasıyla birçok tura gitti zaten. Çok da memnun kaldılar. Ben de ondan geldim. Bir de ben de yalnız gezecektim. Yalnız gezmemek için Avrupa'da birazcık dolaşırken en azından insanlarla gezeyim istedim. Çünkü arkadaşlarımın hepsi ya evlendi ya da tatile çift olarak gidiyorlar. Birleşik Krallık'ta ve İrlanda'nın dört bir yanında Türk restoranı görebiliyorsunuz. Bu seyahatimde size hiç Türk restoranı göstermedim çünkü önce buralara has şeyler yiyerek aktarmak istemiştim. Duram'da şöyle bir restoran var. Çok güzel görünüyor burası. Yorumlarına falan da baktım, gayet iyi ve öğlen menüleri mesela çok uygun. 2 yemek seçiyorsun. Adana ve salata mesela 14 pound ödüyorsun. Bugün 8. gün. O yüzden birazcık özlemedim değil. Gelmişken bir aradan böyle güzel bir yemeklerimizden artık yiyeyim dedim. Mekan da çok güzel ya. Bakın şöyle bir göstereyim içi. Pırıl pırıl ve benim en çok mutlu olduğum şey Japonya'da falan böyle Türk restoranı gördüğümde mutlu oluyorum çünkü dünyada çok iyi bir mutfağımız olmasına rağmen pazarlamada çok eksiyiz. Umarım her gittiğiniz yerlerde sizler de böyle restoranlarımızı görürsünüz ve her geçen gün daha fazla yaygınlaşırız. Şimdi de çok güzel bir kebap geldi ve bu kalamarla bu kebaba sadece 14.90 pound ödeyeceğim. TL'ye çevirdiğinizde bile İngiltere standartlarını düşününce çok uygun. Bakalım kebabı nasılmış. Bu tadı özlemişim ya. Ve 1,5 saatlik yolculuk sonrasında İngiltere'nin en kadim kentlerinden bir tanesi olan York kentine geldik. Burası dostlar Londra kadar önemli bir yerleşim alanını kurdukları kadim kentlerden bir tanesi. Romalıların kurduğu ve vakti zamanında Vikinglerin bile istila ettiği, akabinde de yerleşik hayatın başladığı İngiltere'de mutlaka görülmesi gereken yerlerden. York denince aklınıza New York gelebilir ve çok doğru düşünüyorsunuz bu arada. New York kentinin aslında ilk Hollandalılar New Holland olarak kuruyorlar. Sonra İngilizler Hollandalıların elinden aldıktan sonra New York adını kuruyorlar. Ve bu York ismini dünyanın çok farklı ülkelerinde sömürdükleri yerlerde de kullanmaya devam ediyorlar. Hadi gelin York'u bugün birlikte gezelim. Burasını aslında İngilizler Vikingleri kovduktan sonra kuruyorlar ama yine de günümüzde Vikingler onlar için hala değerli. Bak bunlardan bir örneğini görüyorsunuz. İnsanlar sırada bekliyor. Vikinglere ait bir dükkan, mağaza gibi düşünebilirsiniz. Burada gelip Vikinglerin kullandıkları eserler, hediyelik eşyaları alıyorlarmış. Ve İngiltere'nin her yerinde eğer önemli bir şeyse kesinlikle kendilerince değerli gördükleri yerde üşenmeden sıra bekliyorlar. Bunu her yerde görebiliyorsun. Burası da Shambles sokağı. Harry Potter sahnelerinin çekildiği yerlere benzemiyor. Baksanıza. Bak şöyle GoPro'yu yukarıya kaldırayım, izleyin. Burayı çok beğendim. Gerçekten hani film seti gibi şu dükkanların tatlılığına bak. Hiçbir tanesi sırıtmıyor. Şahane. Zaten burası eski bir kent olduğu için özellikle Eskişehir merkezini UNESCO koruması altında olduğundan dolayı çok iyi korumuşlar ve yürürken, dolaşırken ilk izlenimim çok beğendim. Burası da görülmeye değermiş İngiltere'de. Burada büyücülük, işte Harry Potter'ın o izlerini görebileceğiniz dükkanların iyi pazarlanmış hali gibi şeyleri pazarlamışlar. Burada daha çok turizm odaklı yaptıkları şey kentin birazcık sihirbazlık tarafını kullanıp insanları çekmeye çalışmışlar ki görüyorsunuz tıklım tıklım her yer. Çok kalabalık. Böyle geliyorsunuz mesela sihirli iksirler alabiliyorsunuz dükkanlardan. Bak mesela insanlar dükkanların önünde yine sıraya girmişler. Buradan mesela yine iksirli hayalet satıyormuş burası da bak. York hayalet ticareti yazıyor. Girip kafanıza göre buradan hayalet satın alabiliyorsunuz. Çok ilginç değil mi? Çok güzel. Bu gezide burası da olmalıymış. Ben çok beğendim. Daha önceden de gelmiştim ama videosunu çekmedim diye hatırlıyorum. Şimdi gelmişken çekip size de aktarmış oldum. Çok beğendim burayı. Yani burasının ambiyansı çok güzeldi. Kentin tam ortasında 600'lü yıllarda yapılan York Katedrali var. O kadar büyük ki gelmişken göstermek istiyorum. Ama bundan daha önemlisi Konstantin'in, yani eski Roma Bizans İmparatorunun burada bir heykeli var. Dünyadaki 2 heykelden bir tanesi. Önce bir onu göstermek istiyorum çünkü çok iyi yapıldığı söyleniyor. Heykeltıraşın şahane bir eser ortaya koyduğunu birkaç yerde de söylemişler. Rehberde onayladı Sinan abi.
böyle de bir heykeli var. Constantine by Design Conquer. Ya böyle bir şey Zaten olabilir ben mi? çok girmek istemiyorum. O kadar görmek istediğim, kat edin yani burayı bayağı göstermek istiyordum size. Kapalı, 9.30'da açılıyormuş yarın. Şu an bir etkinlik varmış içeride. Aklınızda bulunsun. Siz geldiğinizde açık olursa değerlendirirsiniz. Buranın en güzel yanı sokaklarıydı. Hadi biraz kaybolalım. Bütün detaylarda Harry Potter'ın da izlerini görebiliyorsun. Ürünlerini satan da bir dükkan var. Bunu da çok iyi pazarlamışlar ve hatta Harry Potter'daki Diagon yolunda da buradan esinlenerek filmde yapmışlar. Çok güzeldi burası. Mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisi York kenti, Birleşik Krallık'ta. Ben çok beğendim. O kadar cadı işi yapıyorlar ki bak turunu bile düzenlemişler. Şu kız cadı. Witch Tour yazıyor arkasında. Böyle insanları alıp şehir turu yaptırıyor. Pazarlama dehaları, helal olsun. Bu turu yaparken böyle bireysel gezen arkadaşlar da var. Böyle sosyalleşip kaynaşabiliyoruz. Zaten biz Selim'le geçen sene Avrupa Rüyası'nı... Geçen sene Norveç, İskandinav turunda tanıştık Deniz'le. Deniz'i tanımıyordum. Sonra kanalına abone oldum. Kanalını bu arada takip edin. Reklam gibi olmuş oldu ama... Hiçbir şey söylemedim. Gönülden söylüyor adam. Aynen. Yok, gönülden söylüyorum. Muhabbeti güzel Deniz kardeşimin. Eyvallah. Herkes takip etsin. Gönlü güzel. Yani İngiltere turundayız şu an. Bu hafta Emine ile tanıştık. Emine de günden burada. itibaren Emine ile birlikte biz bireysel olarak geziyoruz. Evet bak. Yani Emine ile enerjimiz uydu, sinerjimiz uydu. O şekilde gezimizden çok keyif alıyoruz. Ya bak bazen hatta böyle bir yere tek gidersin sıkılırsın ya. Böyle grupça gezdiğimde ben mesela böyle Yeni zaman insanlarla geçiriyorum, tanışıyorsun, sıkılmıyorum mesela. sosyalleşiyorsun. Evet, aynen. Ama yıllardır takip ettiğim Deniz'le beraber, yani Deniz'i hep takip ediyorum yıllardır. Teşekkür ederim. Nereye gitmişti, bir yere giderken mutlaka onun videolarını izlerim. En son mesela Güney Amerika'ya gittiğimde Peru videosunu izlemiştim. Sonra bir baktım İngiltere, Deniz'le birlikteyiz. Dünya küçük. Dünya küçük, evet. Bu turda şeyi hissediyor musun? Hızlandırılmış özetini gördünüz mü şu ana kadar? Şimdi mesela bu turlar genellikle fragman şeklinde oluyor. Yani bu şekilde birçok yeri görme Ama bunu fırsatım zaten oluyor. kabul ederek geliyorsun. Tabii ki. Bunu kabul ederek geliyorsun zaten. Ve güzel de planlandıysa eğer, kendin de hazırlandıysan, biz mesela hem akşamları çıkıyoruz, çok yer keşfediyoruz. Siz bayağı dolu dolu yaşadınız Biz ki. bayağı dolu dolu yaşıyoruz. Aynen Gerçekten öyle. Yani öyle. şu ana kadar en keyifli durum. Geçen sene de İskandinav'dan hatırlayacaksın. Evet, eğleniyorduk Melih da. abiye buradan selamlar. Melih abi baş tacıdır. Yani onunla geziyorduk. Gerçekten çok keyifliydi. Bu turda da Avrupa Rüyası'nda Sinan Bey, o da keyifli. Onda da güzel, çok deneyimli, donanımlı, bilgili, kültürlü. Mesela ben şeyi fark ettim. Ben bireysel geziyorum ya. Evet. Daha çok. Tura katıldığında benim en çok rahat ettiğim şey hiçbir şey planlamamak. Evet, Aynen öyle. Ben de kesinlikle. plan yapmıyorum. Güzel geçiyor. Bitecek diye üzülüyorum. Okullar açılıyor. Yani şu an turun 9. günündeyiz yanılmıyorsam. Evet. Gerçekten yani dünmüş gibi bana geldi. Durum bu şekilde. Artık York'tan ayrılıyoruz dostlarla. Sonraki Herkese neresiydi? selamlar. Deniz'in takipçilerine de selamlar. Buradan aileme, bütün tanıdıklarıma sevgiler. Askerdeki akraba var. Şimdi çok güzel bir otele geldik. Burada Hilton'da kalıyoruz. Burası benim yatağım böyle. Çok güzel bir şekilde dinlenmek istiyorum. Geldiğimiz kentin adı da Leeds. Burayı sadece otel için kullanıyoruz. Çünkü buradan Manchester'a gideceğiz. Böylece hem mesafe anlamında hem de konum anlamında şu an en uygun yerlerden birinde kalıyoruz. Buradan sonraki durağımız Manchester olacak. Şimdi güzel bir uykuyu hak ettim. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Günaydın. Sıradaki durak Manchester. Manchester'a gelinir de Manchester United futbol kulübü olan Old Trafford görülmeden gidilir miydi? Arkamdaki statlarını görüyorsunuz. Dünyada en çok taraftarı olan futbol kulüplerinden bir tanesi. Aynı zamanda şehirde Manchester City'de var ama biz bunu seçtik. Daha böyle birazcık daha burasıyla, kentle özdeşleştiği için. Hemen şu arkamda Sir Alex Ferguson'ın müzenin girişinde bir heykelini yapmışlar. İçeriye giriyorsunuz. Stadın alt tarafından müzeyi gezebiliyorsunuz. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Sir Alex Ferguson'ı her maçlarda görenler, bilenler biliyordur zaten. Sürekli sakız çiğner ya. O en son maçındaki sakızı açık artırmayla çok zengin biri satın almış. Müzayedeyle. Şimdi o sakızı da evinde koleksiyonu tutuyormuş. Bu farklı bir ilgiydi. O yüzden sizlere de aktarmak istedim. Burada çok fazla kalmıyoruz. Etrafında turluyorsunuz. İçerideki store'u geziyorsunuz. Hediyelik eşya alabiliyorsunuz ama bir gün ahtım var. Hazır İngiltere Birleşik Krallık vizem varken bu Premier Lig maçlarına gelip sizlere o ambiyansı da göstermek istiyorum. Buradan şehrin merkezine gidip asıl Manchester'ın merkezindeki gezilecek yerlere bakalım nasılmış. Manchester kenti aslında özellikle sanayi devrimiyle çok büyük fabrikaların ve sanayi tesislerinin kurulduğu bir yer. Akabinde biraz geriliyor, başka kentlere gidiyor ama günümüzde de özellikle
böyle İngiltere'deki büyük kentlerden birisi olarak biliniyor. Pek tabii ki buraya geldiğinizde öyle çok fazla göreceğiniz tarihi yapı, gezilecek yerler yok. Daha çok buraya alışveriş yapmaya ya da sadece Manchester United'ın maçlarını izlemeye geliyorlar. Biz de burada şu an bir merkezde, onların İstiklal Caddesi gibi bir bölgesini düşünebilirsiniz. Kurulmuş büfelerin yanından geze geze Manchesterlılar günlük nasıl yaşıyor ona bakıyoruz. Bak normalde beni herhangi bir yerde gidip de kıyafet almak için video çekerken göremezsiniz ama artık burayı tamamen alışverişe ayırdığımız için gelmişken bir hani en azından rastgele bir mağazanın fiyatlarını göstereyim size. Çünkü burası artık bizim alışveriş durağımız olacak. Valla ayakkabılar genelde 60 pound ama ikincisine %30 indirim yapıyorlarmış. Yani 2 tane alırsanız 50 pound'a falan geliyor. Türkiye'deki fiyatlarını bilmiyorum. Ama Manchester'da böyleymiş. Bunların hepsi işte alışveriş merkeziymiş. Buraya gelip insanlar alışveriş yapıyormuş ama ben burayı beğenmedim. Yani dediğim gibi zaten buraya gelme amacımız tamamen alışverişti. Burada çok kalmayacağız. Birmingham'a, asıl oradan Oxford'a gideceğiz. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. Resting on the myth of old. All of the stories I've been told. Secret places hidden. Stratford-upon-Avon kentinden herkese merhabalar. Dün akşam Birmingham'a kadar geldik. Orada uyuduk, enerjiyi aldık ve Shakespeare'in doğduğu kent Stratford'a geldik. Arkamdaki evde İngiltere'nin en ünlü yazar, şairin doğduğu ev. Bununla ilgili o kadar çok bilgi var ki internette. Ben bu konunun uzmanı değilim. Özellikle ama edebiyatçılar ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlardır. İngiltere'nin şu ana kadar gösterebileceğim en değerli yazarının doğduğu kenti sizlere göstereceğim. Aynı zamanda çok da güzel bir kent. Birlikte bugün burayı gezelim bakalım. Bu şehri de o kadar güzel korumuşlar ki böyle her yerde sokak sanatçıları, en fazla 2 katlı evler, çok tatlı kafeler, barlar, restoranlar var. Ne çekeceksin? Al. Hadi al. Ne çekeceksin? Kendini çek. Seni göreceksin şurada zaten bak. He? Hoppa. Birlikte çekelim. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Burası da Shakespeare'in mezarının olduğu kilise, vaftiz olduğu, çocuklarının vaftiz edildiği ve bütün ailesinin de gömüldüğü, mezarlarının bulunduğu kiliseymiş. Gelmişken görmek gerekiyor. Sırf bunun için buraya gelen turlar var. Yani belki size çok bir görsel anlamda şey ifade etmiyordur ama sadece bunu görmek için buraya gelip turlara katılan, Shakespeare'in hayatından meraklı olan, Shakespeare'e hayran olan ve onun eserlerine hayran olan insanlar onun yaşamından kesitleri, parçaları, onun yürüdüğü yerleri yürümek, dokunduğu binalara dokunmak için bile buraya geliyorlarmış. Kilisenin içine giriş yaptık. Şöyle bir göstereyim birazdan yaklaştıkça. Mezarı hemen şu arka taraftaymış. Kilisenin içine girerken para ödemiyorsunuz ama mezara yakından görmek isterseniz 5 pound. Mezarı hemen şuradaymış. Görünüyor zaten. Yakından görüyorsunuz. Hani 5 pound onun için verir misiniz, vermezsiniz? Karar sizin. Kilisenin içerisinde çok ilginç bir şey gördüm. Burada Ukraynalılar için dua edebilecekleri bir masa koymuşlar, alan koymuşlar. Dua edin diye bir bölüm yaratmışlar. Çok da güzel, bu kentin etrafını sarmalayan böyle nehirler, kanallar var ve bu teknelerle de kanalların etrafında böyle kentin içerisinden dolaşarak gezebiliyormuşsunuz. Kent çok güzel, çok beğendim. Yaşamak, dolaşmak, keyif almak için gelmişken uğrayacağınız bir nokta. Bugün Oxford'a da gideceğiz buradan sonra. Orayı da gösteririm size. Orası gibi değil mesela burası. Daha ben nehir olduğu için sanırım bir tık daha çok beğendim. Bir Oxford'u bir kere daha göreyim. Daha önceden de görmüştüm. Ona göre bu yorumu yapıyorum. En azından böyle road trip, yani arabayla da yolculuk yapmak isterseniz İngiltere'de böyle küçük küçük köylerde, kentlerde, şehirlerde de durup böyle en azından ne varmış deyip bakıp keyif alabilirsiniz. Bunu Birleşik Krallık'taki birçok yerde görebiliyorsunuz. Ben buraya gerçekten bayıldım dostlar. Yani insan burada dolaşırken o kadar huzurlu ki yaşlanmazsın ya. Tam böyle ideal bir yaşam alanı kurmuşlar gibi. Çok beğendim, çok keyifliydi. Bu Avrupa Rüyası'nın gezisinde artık bugünkü son günümüz. Buradan Oxford'a geçtikten sonra İstanbul'a dönüyoruz. Tur çok güzeldi, rehber harikaydı ki bunun gibi zaten 40'tan fazla ülkede Avrupa Rüyası'nın turları var.
Bir de en güzel şey, hiçbir şey ekstra para ödemiyorsunuz. İnsanlar genelde %99'u benim katıldığım bütün turlarda çok düzgün oluyor. Gayet seviyeli. Bununla birlikte turlar ne olursa olsun herhangi bir kişi sayısı kısıtlaması olmaksızın, yani yeterince turu satamadık, işte az kişi katıldı o yüzden iptal ediyoruz gibi bir durum yoktur Avrupa Rüyası'nın turlarında. Benim de arkadaşlarım olduğu için zaten böyle turlarına katılıp gelip sizlere de aktarıyorum. Bu onlarla 3. turumdu. 4.'sünü de inşallah yakında yapıp sizlere anlatacağım ama ben tura katılırken aynı zamanda da tek başıma gezip böyle sizlere bireysel içerikler de üretiyordum. Sizlerde size bir önerim de olsun. Bir yeri tam anlamıyla yaşamak için değil de bir ön izlenim için hızlandırılmış gezi rotası olarak düşünmenizi öneririm. Çünkü eğer bir yere giderseniz, diyelim ki benim yaptığım gibi Bali'ye ya da Phuket'e ben gidiyorum, 2 ay kalıyorum mesela. Onu yaşamak ayrı bir şey. Böyle hızlıca görüp deneyimleyip bir ön fikir sahibi olup akabinde ya ben burayı çok beğendim, şimdi asıl gideyim de uzun uzun kalayım diyebilmek için bir nevi size bu seyahatler fırsat yaratıyor. Değerlendirmek için aklınızda bir bu ön izlenim sayesinde fikriniz olmuyor değil. Zaten ben bu gezimin bütün detaylarını yine açıklamaya bırakırım. Oradan da bakarsınız. Bugün şimdi birkaç saat buralardayız. Sonra artık Oxford'a geçeceğiz. Ve bu yolculuğumuzun artık son durağı İngiltere'nin Oxford kentindeyiz. Aslında kentin üniversitelerle beraber bütünleştiğini söylemek çok doğru olacaktır. Normalde önce bir kenti kurarsınız, sonra üniversite kurulur ya. Burada önce üniversite kurulmuş, sonra kent oluşturulmuş. Öyle ki üniversitelerin bir kampüs sistemi bizdeki gibi değil. Burada fakülteler, 35-40 tane fakülte var diye biliyorum. Aslında bunlara college de deniyor. College olarak geçiyor ve bu kolejler üniversitenin çatısı altında birleşiyorlar. Yani bu üniversite, yani Oxford Üniversitesi'nde okudum dediğinizde bir üniversitede değil, bir kolejde okumuş oluyorsunuz. En son bu kolejlerin oluşturduğu ana marka anlamındaki üniversitede Oxford Üniversitesi oluyor. Dünyanın en eski 2. üniversitelerinden bir tanesi. Avrupa'da aslında Batılılar her ne kadar Fas'taki ya da Mısır'daki üniversiteleri üniversite değil, onlar dergah olarak kabul edilse de, böyle söylüyorlar, temelinde buradan daha eski olarak kabul ettikleri yer İtalya'nın Bologna şehrindeki Bologna Üniversitesi. Burası da 1000 yıllık bir üniversiteler kenti ve üniversitenin çok ünlü Tony Blair gibi aklıma kalanlar, başbakanlar, bakanlar, ticaret, siyasiler, dünyanın en zengin insanların çocuklarının okudukları bir aslında üniversite. Aynı zamanda da küçük bir yerleşim yeri. Bugün burayı gezeceğiz artık son kez durağımızda ve gerçekten de şehre girdiğinizde bu benim 2. gelişim. Bambaşka bir yere geldiğinizde hiç üniversitesiyle alakası olmayan tarihi bir yeri dolaştığınızı ilk başta daha girer girmez hissediyorsunuz. Mesela bu kolejde Boris Johnson var ya, önceki başbakanları İngiltere'nin, o mezun olmuş ve ekonominin kurucusu Adam Smith buradan çıkmış mesela. Böyle çok önemli insanların mezun oldukları bu kolejleri gezebiliyorsunuz. Ama tabii ki kimisine para veriyorsunuz, kimisi ücretsiz, kimine hiç giremiyorsunuz. Bunların içerisinde en meşhuru Trinity College diye hatırlıyorum. Hatta o kütüphanenin olduğu yerin Harry Potter'ın birçok setine de ilham olduğu söyleniyordu. Bakalım girebileceğiz mi? Breakups were pretty. You told a lie, I let you go. You started the words that I completed, but that was then, so long ago. Diyelim Oxford Üniversitesi'nde okumak istiyorsunuz ki Birleşik Krallık'ta bütün üniversiteler paralıdır. Unutmayın bunu. Özellikle aileleri öneriyorum şu andan itibaren, anlatacaklarımı iyi dinleyin. Eğer ki Birleşik Krallık vatandaşıysanız standart $9.500 ücreti var. Ama yabancıysanız 20.000 pound'dan başlıyor diyor, 65-70.000 pound'a kadar gidiyor. Bu sadece yıllık okul ücreti. Bununla beraber barınma, yeme, içme ve ekstra ücretleri de dahil ettiğiniz zaman herhangi bir Birleşik Krallık vatandaşı için bile 25 ila 30.000 pound'a, yabancılar içinse 60 ila 100.000 pound'a kadar değişen yıllık okul masraflarınız olacaktır. Bilmiyorum, Türkiye'de de üniversiteler, özellikle özel okullar çok pahalı olduğu için yorumu sizler yapın. Ama bir Oxford Üniversitesi'nde okuyup mezun olmak için, özellikle böyle standart bir bölüm okuyorsanız, işletme gibi mesela, tıp falan değilse, bizim Koç'u, Sabancı'yı düşündüğümüzde bana çok da korkutucu gelmedi bu rakamlar. Sadece bu duyduklarıma göre söylüyorum. Bunu yaşayıp bilenler varsa onların yorumları daha doğru olacaktır. Burada birçok kolej var demiştim ya. Bu kolejlerin içerisinde de belli başlı bölümler var. Mesela şu Historia yazıyor, bakın, tarih bölümü. Şu metafizik, orada müzik var mesela. Şurada filozofi, felsefe var. Böyle farklı farklı
okullar var içinde. Ama bazı okulların, kolejlerin daha doğrusu 1100 öğrencisi varken bazı kolejlerin ise sadece 9 öğrencisi oluyor. O yüzden burası çok aslında karmaşık gibi görünen ama aslında kendi aralarında da birazcık böyle sınıf farkları olan kolejler topluluğunun birleştirilmiş bir markası. Şimdi artık gezimizin son durağında Oxford'a kadar gelmişken size 11 günlük maceramızı, 11 gün oldu mu abi? 11. gün bugün, evet, 11. gün. Salih'le beraberiz, Avrupa Rüyası'nın kurucularından. Abi nasılsın? Sağ olasın, sen nasılsın? İyi, canavar gibiyiz. Artık son gün. Son gün artık bitiyor. Hüzün var tabii biraz. Yorulduk ama. Tabii sen yoruldun ama çok eğlenceli geçti. Çok güzeldi. Abi de abi çok güzel, rotalar falan harika ama çok güzel. Rehber harikaydı. Çok Peki güzel ben bir şey sorayım o zaman. Zirve neresiydi? Edinburgh. Edinburgh. 2 gece kaldık Edinburgh'da. Çok güzeldi. Yani Londra'da çok güzeldi. Evet. Aralarda küçük yerler de çok güzeldi. Yani bu bir genel yorum olsun ama ben çok keyif alarak gezdim. Salihler de Avrupa Rüyası'nı kurdukları için onların bu konuda çok turları olduğunu size daha en başında söylemiştim. 40'tan fazla ülkeye operasyonları var. Ben ona şimdi artık video biterken çok güzel bir soru sormak istiyorum. Neden sizi seçmeliyiz? Neden Avrupa Rüyası? Çünkü Avrupa Rüyası turlarında ekstra tur ücretleri yok. Yani siz ekstra birçok yere gittik. İşte Devler Kaldırımı, Britanya turundan işte Deniz'de beraber olduğumuz için o da gördü. Birçok noktaya gidebiliyorsunuz ve bunların birçoğunu, yani hemen hepsini ücretsiz olarak yapıyoruz. Tur fiyatına dahil oluyor. Yani turun içerisinde siz herhangi bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Herhangi bir fiyat farkıyla işte ya da işte para alışverişiyle, rehberle para alışverişinizin olmadığı bir tur Avrupa Rüyası. Birinci sebep bu diyebilirim. İkinci sebep de kaldığımız oteller 4-5 yıldız standartında. Evet, bak hiç kötü otelde kalmadık. Evet, bilmiyorum gösterdim mi? Gösterdim ya, çok güzeldi otel. Mesela odalar. Titanic Otel'den örnek verebiliriz. İşte Leeds'teki otellerin, Hilton. Genelde yani standart beklentinin üzerinde otellerde kalacaksınız Avrupa Rüyası ile geldiğinizde. Farkı oluyor. Üçüncü sebep olarak bir aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Geldiğinizde gerçekten eğlenebileceğiniz bir ekip de oluyor yanınızda. Bu arada özellikle yalnız gelsem sıkılır mıyımcılara? Ha, onu çok soruyorlar. Evet, bak yalnız gelsem sıkılır mıyım? Ya Deniz, yalnız geldin, sıkıldın mı? Ben hiç sıkılmadım abi yalnız. Niye? Çok eğlenceli oluyor çünkü biz eşleştirme yapıyoruz. Hatta ben şey demiştim bak. Yalnız kendim gezdiğimde bazen sıkılıyorum demiştim. Yani bu tura niye geldi? Herkes benim turla gezmediğimi biliyorlar. Evet, Sizin beni davet ettiğinizi de biliyorlar ama sıkılıyorsun tek başına gittiğinde. Tek başına ya sıkılırsın. Çünkü biz birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün artık ya ben ne yapayım da hayatı sorgulamaya başlıyorsun. Yani yemek yiyorsun duvara konuşarak. Bak gezilerde bu güzel. Benim bütün arkadaşlarım ya evlendi ya işinde gücünde adamlar, gelemiyorlar. Öyle olunca bak yani bu konu çok güzel. Avrupa Rüyası'na sosyalleşme garantisi veriyoruz diyeyim. Öyle diyeyim. Güzel bir ortam oluşuyor. Britanya turu özelinde konuşacak olursak... Bir de iyiydiniz ya bu rotada. Rotayı iyi çalışmışsınız evet, yani. Britanya rotası ya üzerine konuşacak olursak Türkiye'de tek arkadaşlar. Buralara gelmek istiyorsanız, düzgün bir şekilde gezmek istiyorsunuz ve keyif alıp dönmek istiyorsunuz. Hem İngiltere'yi, İrlanda'yı, İskoçya'yı, Kuzey İrlanda'yı ve Galler'i tek seferde bunu Avrupa Rüyası'yla yapabilirsiniz. Rota çok iyiydi. Bu sene var mı kışın böyle senin önerdiğin yerler var mı? Şu yerlerimiz de iyi olacak. Lapland var, Kuzey Işıkları turumuz var. Belki gideriz ona da ya. Ona da gidebiliriz. Üşümezsen ben. Her yerden üşüyorum, hasta oluyorum. Evet, deniz çok üşüyor. Temmuz ve Ağustos'ta bu arada Britanya turunun planlaması yaza göre yapılıyor. Haziran, Temmuz, Ağustos. Eylül'de bitiyor değil mi? Evet. Özel sektörde çalışanlar için de bayram tarihleri de var. Tüm turlarımız için böyle aslında ama Britanya üzerinde söyleyebilirim. Ben zaten şey yaparım ya, açıklamaya Avrupa Rüyası'nın hem sosyal medya hesaplarını hem web sitesinde bırakırım. Oradan bakarsınız siz de. Yıl içerisinde 40'tan fazla ülkeye turları var. Hangisi hem dönemsel anlamda hem bütçe anlamında. İskandinavya, Britanya, Avrupa turlarımız, büyük Avrupa turlarımız, özellikle Türkiye'de pazar lideri olduğumuz turlar bunlar. Ben şeyi de çok beğendim. Alp köyleri, Kuzey Avrupa çok iyiydi. İşte İskandinavya, Kuzey Avrupa. Alp köyleri turunu, İsviçre Alp köyleri turunu da şiddetle tavsiye ederim. Gelirseniz mutlaka çok mutlu dönersiniz diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. İyi ki geldin. Çok güzel bir 11 gün geçirdik. Avrupa turuna mı geleceksin şimdi? Şimdi bir sonraki de Avrupa olacak. İtalya'dan gireceğiz. Avrupa'nın bir 10-15 ülkesini birlikte gezeceğiz. Beraber gezeceğiz. Hadi bakalım. Onda da görüşürüz. Hadi öpüyoruz. Görüşmek üzere. Ve 11 günlük gezim bitti. Canım çıktı. Gözümün altından da anlayabilirsiniz bunu. Yani şu içerikleri size sıralı bir şekilde hazırlamaya çalışmak, bu araştırmalar, bir yandan rehber dinlemesi, bir yandan videolar derken yoruldum. Bir dinlenmeyi hak ettim. Çok güzeldi, şahaneydi. Çok hızlı bir şekilde görebileceğimiz en güzel şeyleri gördüğümüze inanıyorum. Yol manzaraları, köyler, şehirler, tarih, sanat, hepsine doyduk. Çok güzel bir 11 gündü.
Ben çok keyif aldım. Umarım sizler de almışsınızdır. Yine çok emek verdiğimi düşündüğüm bölümler hazırladım. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmezseniz sevinirim. Dünya turumun Avrupa kıtasındaki bir sonraki ülkemiz yine şahane bir coğrafyadan olacak. Onu uçağa bindikten sonra bölümleri çekmeye başlarken sizlerle paylaşırım. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Birleşik Krallık gezimine artık sonuna geldik. Bir sonraki ülkede görüşmek üzere. Hoşçakalın.